There are 81 reasons to fall in love with Turkey, and number 19 is Çorum. Wow. Gerçekten mükemmel. İlk defa gördüğüm bir şey. Super scared. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. We're back on the road. Hadi gidelim tofaşım, limon. Hadi. Wow. Actually, it's been ages, over a year. I wanted to take a short break, turned into a very long break, over a year. I will show you around a little bit, and then I will also tell you what's been going on. Where am I? What's happening here? Today's episode takes us right into the heart of Anatolia, or let me say, to the center of the world. A province that has often been overlooked, but I decided to fuel up my trusty tofaş searcher and explore the province all on my own. Welcome to Çorum, I think one of the most beautiful provinces here in Turkey. And before I got here, I got so many messages. Don't go to Çorum, Çorum'a gitme. And I'm so glad I didn't listen to them. We will explore the UNESCO World Heritage Site Hattusha, the ancient capital of the Hittites. We will make our way to Yazilikaya, a temple carved into rocks, and we will camp in Incesu Canyon, one of my new favorite places. We will also visit Osmancik and Iskilip. I spent 10 days in Çorum and experienced rich history, beautiful nature, and delicious food, all without the crowds. But first, let's learn a little bit more about the most impressive site of them all, Hattusha. Hattusha, the ancient capital of the Hittite Empire, is a place that truly took my breath away, and I honestly don't think enough people know about this place. The ancient city is so big that you are actually allowed to drive around with your car. There is a road, so we're going to do that now. It's so beautiful, and I am honestly the only person here. This ancient city once ruled over much of the world more than 3,000 years ago, and walking through the ruins feels like stepping into a different time. But who were the Hittites? The Hittites were one of the first major civilizations, and they built Hattusha as their center of power. It is such a huge place, and you can definitely spend like the entire day just exploring and reading about all the different sites and temples. The nature that is surrounding is so beautiful, and at the same time you're also able to drive around with your car. Wow, it's really massive. So beautiful. You can still see the giant stone gates like the Lion Gate that once protected this mighty city. You can see how impressive it is. You can see the two lion statues on the sides of the gate, and I think walking through this gate is one of the greatest experiences here in Hattusha. Up until now, I have probably visited over 50 ancient sites and historical places here in Turkey, but one thing that always and still baffles my mind is that they just let you roam around, so we can get really close to get an understanding of how this place used to look like thousands of years ago. The walls around Hattusha stretched for kilometers, keeping the city safe from invaders. I felt amazed by the Great Temple and the Wish Stone where the Hittites worshipped their gods. Now, this is probably the biggest attraction here in Hattusha, the Hattusha Green Stone. It is located here in the Great Temple of Hattusha, very close to the entrance actually, and the main purpose of this stone up until now is totally unknown. Nowadays, this stone has actually a very big meaning. It's also called the Wish Stone, and people from all around of Turkey, also locals, they come here and they ask for a wish to come true. So that's exactly what I'm going to do now. I just wished for a safe trip with Limon. Oops. The temple kinda gives you an idea of the deep faith these people had. Here we are at Niehus, translated to the stone with signs. A very old inscription, probably
done by the king of Hattusha. But what's even more impressive are the thousands of clay tablets found here telling stories of the Hittite kings, their laws and daily life. Then I decided to sit down to enjoy the view and to reflect on the year-long break. Last year was probably one of the hardest years ever. The earthquake happened. I was walking from Vienna to Istanbul, crossing 8 countries, 105 days. After this, I was completely, not only physically, but also mentally dead. After this, I said, I need a break. I just need to rest. I was walking every single day. If you take a break, no matter with what you do in life, getting back into doing it, it's just really, really hard. When you are at the end of this kind of lifestyle, you just want to get back to, the normal life. I obviously also missed my family in Germany, so I went back to Germany and I had no visa for Turkey anymore. And you need to understand, Turkey is like my home. I'm here to show how beautiful Turkey is and I'm not giving up on that. Right now I'm just traveling around, I don't really know where to go. It's a matter of fact that I definitely want to keep pursuing my dream of visiting all 81 cities of Turkey, so I decided to just keep going. We are now on our way to Yazilikaya, so 2 kilometers, free entrance. I would say let's check it out. This holy site is home to many reliefs of Hittite gods and kings, giving you a very rare glimpse into their religious beliefs and ceremonies in a very beautiful place. Ne hoş bulduk. İyi misiniz? Böyle çakıyla yapıyorum. Mesela Welcome to Yazilikaya, which means inscripted stone. This place has actually a very important meaning to the Hittites empire. It used to be a rock sanctuary, so a very holy place. Just imagine this place was used for celebrations. And we have different chambers, rock chambers, which are all open. And as you can see, there are written stones just behind me. Unbelievable place. Hattusha isn't just stones, it's the story of people, our ancestors, who shaped history, and visiting this ancient city was like touching the past with my own hands. After exploring the history of Hattusha, it is time to hit the road again with Limon, my 89 model tofas. The journey takes me through quiet villages and a few hills, leading me deeper into the heart of Çorum. Next up, the hidden beauty of Incesu Canyon, where nature and adventure are waiting for us. Uzun bir zamandır hiç paylaşmadım ama bugün harika bir video çekiyoruz. Incesu Kanyon'dayız ve ne güzel. en tatlı, en güzel, en nazik bir insan ile birlikteyim. Dudu Hanım. Türkiye güzel vadileri ve köyleriyle muhteşem bir yer. Ancak insanların neredeyse %80'i şehirlerde yaşıyor. Bu bölümde size köy hayatından biraz göstermek istiyorum. Çorum ile Incesu Kanyonu'ndayız. Harika bir manzara bekliyor bizim için. Bu yer çok özel ve sizinle köyde geçirdiğim bir günü paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Teyzeler güne kuşburnu marmelatı yaparak başladılar bile. Merhaba, hoş bulduk. Wow. Köyde kuşburnu marmelatı yapmak tam bir keyif. Bugün sabahtan 6'dan ta akşamda 6 olacak. Çok olacak. Bak biz diye bunu ayrı haşladık, onu ıslıktık. Sabah erkenden kuşburnuları topla, güzelce ayıkla, büyük bir tencerede su ekleyip pişir, ardından püre haline getir. Şeker ekleyip bir tur daha pişirdikten sonra
kavanozlara doldu. Ve leblebi yapıyor musunuz? Nerelisin? Nereli? Memleket. Almanım. Ha. Alman dedi İstanbul'dan geliyorum diyor. Annem hemşire diyor. Evet, babam ambulans şoförü. Ambulans şoförü. İstanbul'da. Yok Almanya'da. Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şey. Şu akşam oradasın olmasaydın sana dedik gel ye. Çok güzel oluyor. Teşekkürler. Lezzeti çok ha. Marmelat mı? Mermalet. Kanyona geziyor musunuz? Kanyona mı? Ben hiç gitmedim. Gitmedin hiç. Yok gittim de. Ha. Market var ya ben gidemiyorum. Aynen. Ama Ela gidiyor. ya 10 dakika için. Ta nereye kadar? Uzak gitmiyor. Şuraya kadar gidek gelek hadi. Ya güzel bence. Ben şimdi geliyorlar ya markete ben o yüzden gidemiyorum. Anladım. Dudu Hanım doesn't travel a lot because of her work, but I could convince her to go on a walk with me. Bu kanyon huzurlu bir yer. Çok güzel değil mi? Evet. Bence de. Temiz, havası güzel. Evet. İnsanları iyi. Bence de. İnsanlar çok iyi. Herkes çok cana yakın. Biz bura Alevi, Sünni karışık. Anladım. Ama çok iyi. Evet. Çok iyi. Ben kendim Alevi. Ah. Biraz sonra da gidek. Amcamgilin keçiler var. Ah. Çekek. Gidelim mi? Dönek mi? Bırak. Ben seni bugün bu kadar gezdim. But before going back to Dudu and her family, I decided to explore the canyon first. I mean, look at this. Probably one of the most beautiful views I have seen here in Turkey. The mountain range looks amazing. What can I say? I'm absolutely in love with Çorum. These mountains stole my heart. There's a beautiful walkway for around 2 kilometers that goes into the canyon. At the end, you will see Kibele Kibatmasse, which basically means the Kibele relief. Let's go this way. And of course, no matter where you go, if it's hiking or visiting an ancient city, don't forget your water. This is really, really important. Almost at the end. I'm just already waiting for me. Nerede? Falan var mı? Suyun falan var mı? Verelim mi? Var. İstiyor musunuz? Yok bizde var. Şeker falan ister misin? Yok, teşekkürler, iyiyim. So behind me you can see Kibele, the mother of gods. The relief is here in the canyon, so you can imagine that this used to be kind of a holy place, and it gives this canyon this kind of magical touch. Up until now, the Kibele rock relief is the biggest known from the Hellenistic period in Anatolia. To this day, no other relief of its size has been discovered, making it a very mystical place. Now I am going back to my car and I have to figure out where to camp. I'm not quite sure if I can camp here, so I will ask in the village. I had a few interactions with the locals in Chorum, and I must say everybody's so nice and so friendly. I'm really overwhelmed. Oh my gosh. They told me it's probably jackals, maybe wolves, I don't know. But Amja told me definitely do not camp here by yourself. It's going to be dangerous because of the animals and people from outside. I don't know where to sleep or where to go. Well. They're calling the gendarme, the security of the village. Komutanım burada bir bayan var da şimdi seninle kendisi konuşsun. Çadırımla kanyonda kalmak isterim. Kaç kişisiniz? Tek başıma. Siz tek misiniz? Evet. Ama çok geziyorum tek başıma. Hiç sıkıntı yok. Çok erken gideceğim ve çok daha temiz çıkacağım. Temizliği. Aracınız var mı? Aha, var. Ben de bizim arkadaşlara bildireyim de. Tamam ben de dedim hani sonra sana sıkıntı olmasın komutana bildirelim de dedim. I talked to the gendarme. They gave me permission to stay in the canyon. The reason why I love camping is because these are the nights that I remember. I don't remember any hotel stay, but staying in a tent is always a memory. So this is where I'm staying, probably one of the most beautiful camping spots I ever stayed at in my life.
Let's see how the night is going to be. I do not recommend anybody to stay here overnight. It's extremely dangerous. There are a lot of wolves, jackals, even bears. Like everything that you can imagine is walking around here, and it's right next to the river. So I gave the gendarme my location so they know exactly where I am. If anything happens, if I ever feel scared, I will immediately call them and I will get out of here. I'm extremely tired. I think this will really help tonight. There's no signal at all. A few moments later. Oh my god. Something was running next to my tent. It was touching my tent. It was like running, okay? Oh my god. I then fell asleep, but I woke up again because two men were approaching my tent. And honestly, that was the scariest part of the night. Then they said my name and I knew it had to be the gendarme. Efendim? Evet. Merhaba jandarma. Ha, tamam. Jandarma kontrol için gelmiştik de. Ha, tamam, harika. Var mı bir sıkıntınız? Yok, her şey iyi. Baya sessiz bir yer. Tamam, çok teşekkürler. İyi geceler size. İyi geceler, teşekkürler. After that, I fell asleep and woke up in the morning. Still alive. I am in my tent. No bear ate me in the night. It's just so beautiful, you know? So what we're going to do now is we will clean the space a little bit up. There is some garbage around, so I want to take this with me, and then we'll go back to Limon and we will continue our trip towards Çorum Merkezi. But Çorum so far, you got my heart. You got my heart. Everybody's so nice. Even the gendarme, they came to check up on me. So the rule of thumb is wherever you go, no matter if it's a picnic place, the bathroom or a cinema, always leave it cleaner than how you found it. And that's exactly what we're going to do now. For me personally, I think humans are the protectors of the earth, so we have to take care of it. I also found this grave, thousands of years old, once worshipped, now full of trash. Even if you didn't create the mess, it is our responsibility to make sure the space is cared for and protected, for the wildlife, the ecosystem, and for us. Taşı bekliyor. Wow! Çok güzel, gerçekten. Geçen geldi ya, kuşburnu yapıyordum. Ben çay içmedim. Bugün de bana dedi ki yanına geliyor. Dedim gel. Döndüm. Again, the hospitality was overwhelming. I spent the entire day with Dudu Hanım and I learned more about her life in the village. Ne güzel bir gün değil mi? Burada olmak için çok mutluyum. Gerçekten. Ne güzel. Köy hayatı çok seviyorum. Ya köy güzel değil mi? Hiç sinyal yok, internet yok. Yani gerek yok bazen. Ya vallahi orada kafanız şişiyor. Bizim köyde de durmuyorlar, kaçıyorlar şehire. Bura ne güzel değil mi? Herkes şehre gitmek istiyor. Bura çok güzel değil mi bizim bura? Evet, güzel. İş var mı bu köyde? Tarla işi var, Gençler için bahçelerde. mesela. Yok. Gençlere iş yok. Problem böyle yani. Ya işte. İş olsa iş yok. İş olsa biz de çalışırız, yok. Başka kelime var mı Çorum'da? Yani yöresel bir kelime. He, kilim. Kelime. Kelime. Mesela heri derler. Heri. Nasıl? Çorumluyuz heri. Çorumluk heri. Çorumlu here. Ne demek? Çorumluyuz heri. Aa. He. Çorumlu here. He. Kelime öyle. Çorumlu here. Ankara deyince Ankaralıyım. Bizim Türkler de çok Almanya'da. Evet. 3 milyon fazladan var. Evet.
sosyal hayatı nasıl köyde? Böyle işte. Öyle. Yani arkadaşlarınla. Arkadaşlarım iyi. O bayan arkadaşım benim. Bir şeyler hazırlamış ya. O karşıda oturuyor. O öyle şeyleri hazırlıyor. Ben telefon ediyor. Ben de semaver yapıyorum. Şurada içiyor. Harika. Burada önce çok fakirlik vardı. Biz bununla 3 yıl geçiriyorduk. Yok. Olmayınca ne yapacaksın? Yok. Ve zaten çok fazla çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyor. Para nasıl kazanıyorsunuz? Para işte böyle. Sebze satacak, şunu satacaksın, kazanacaksın. Ben şimdi her ay 6.000 lira bağkur yatırıyorum. Eşim yatırıyor. Ben yok nereye yatıracağım? O çalışıyor gidiyor. Bu da zor. Bizim burası çok zor. Olur mu? Oldu. Ve tam olarak ne pişireceğiz? Bunu kavurma, bulgur pilavı. Aha. İyi değil mi? Çok iyi. Gerçekten saç kavurma gidiyorlar. Aynen. Yanına da salata olur. Salata, turşu, Muhteşem. ayran. Vay. Sen iyi ki gelmişsin. Gerçekten. Değil mi? Çok şanslıyım bugün. Çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Sonra sana bir de vereyim. Patik giy ayağına. Güçlü bir kadınsın. Pilav, bulgur pilavı. Böyle çok bir şey. Harika, teşekkürler anlatmak için. Yorulmuyor musunuz? Yorulmuyorsunuz. Nasıl halay tutuyor böyle nasıl olmuyor? Güzel değil mi? Evet. Hediye var sizin için. Arkadaş Urfalı emmi. Çok fazla turist geliyor mu buraya? Yazın geliyor. Geliyor, kalıyorlar. Çadır açıyorlar. Ne güzel. Karavanalarında kalıyorlar. İyi, çok iyiler, çok memnunum. Gelen turistler çok iyiler. Ben de yardım olabilirim. Teşekkür ederiz. Sen yanımızda otur, sohbetin yeter. Nasıl yardım edebilirim? Sohbet ederek. Bakın gerçekten yardım etmek istiyorum ama olmaz burada. Hiç işim yok benim için. Ne yapabilirim yani? Koyun yanına. Nasıl yardım olabilirim? Sen sadece bize böyle bak yeter. Bak. Bu ne ya? Böyle oluyor mu? Böyle kalıyor. Benim arabam hakkında ne düşünüyorsun? Seni çok sevdim. Valla ne düşünek senin hakkında? Bizim geldiğimiz bir kızımız oldu. Aa, çok tatlısınız. Valla olsun. Nasıl acıkmışık değil mi? Çok güzel yemek gerçekten. After an unforgettable day and night with Dudu Hanım, which I will never forget, I made sure that my limon was good to go. I checked the oil and I refilled the water, and then we hit the road again. We arrived in Alacahoyuk. Let's go out and explore. Alacahoyuk is an ancient town with old tombs, statues and treasures from 4,000 years ago, showing how people lived in the past. The site and museum are great places to learn about early life and history here in Turkey. Behind me you can see the Sphinx Gate, one of the most impressive gates that were found here. On the right and on the left you can see the Sphinx statues, a symbol for protection. So ticket was €3, 115 TL, same as in Hattusha. Özgür ile birlikteyiz. Merhaba. Özgür Bey çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Siz bu yer hakkında hepsini biliyorsunuz. Birkaç bilgi verebilirsiniz bize. Tabii vereyim. Alacahoyuk çok eski bir yerleşim yeri. Hittitler öncesine kadar dayanıyor. Milattan önce 4500'lere kadar bir tarihsel süreci var. Burası bir höyük. Ve 15 yapı katı var burada. Yani höyük içerisinde. Ve burası bir köy gibiydi değil mi? Şimdi burası tabii burada kazılar başlamadan önce buranın aslında en üst tabakasında bir köy yerleşim varmış. Yani Cumhuriyet döneminde bir köymüş aslında burası. Sonra bakanlığımız burada kazılara da burası aslında şöyle diyebiliriz. 1935 yılında Atatürk'ün emriyle burada kazılar başlatılıyor. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz burada. Teşekkür ederim sağ olun. Gerçekten harika bir yer. So we can choose between the long or the short tour. I would say let's do the short tour.
Şaka şaka. Ve bunlar? Onlar da kurbanlar. Ölen kişilere adanmış adaklar bunlar. Her mezar sunuluyor. kral için mi? Hı? Her mezar kral için mi yoksa? Bir daha söyler misin? Her mezar. Bu mezar değil mi? Her mezar. Her mezar. Kral için? Ne? Kral. Kral. King değil mi? King. King. Evet. Kral demeyelim. Önemli şahsiyetler diyelim. Tamam mı? Önemli kişilerin mezarları bunlar. Ama çok iyi yapılmıştı. Yapılmış mı? Çok güzel yani. Yapılmıştı. Değil mi? Yapılmıştı. Something remarkable here is that they had quite an advanced drainage system so that the city wasn't overflowing with water. Özgür Bey çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli bilgi verdiniz bizim için. Rica ederim. Harika, muhteşem. Now it was time for a little bit more of modern civilization. Welcome to Çorum City. To be fair, you don't come to Çorum to see the city center. There's so many more beautiful spots around, but I will still show you some nice places. Here we are at the famous clock tower of Çorum, right in the center of the city. It was built at the end of the 19th century. I'm now in like the market area of Çorum. Very beautiful to walk around, and if you need something, everything is here. So right now I'm in Veli Pasha Hane, here in the center of Çorum. It also hosts a museum, so definitely come here if you want to learn more about the history of Çorum. One of the most important producers here in Çorum is, of course, Leblebi. And behind me you can see the famous Yaşar Bodur Leblebi ustası. Leblebi is produced of chickpeas, so they're roasting it. It's a very hard process, takes over 1.5 months. I'm now trying to find Yaşar Bey. I hope he will be there, and maybe we can even see how he's doing the leblebi. Ya çok mutluyum, ben Hane'ye gittim, sizi gördüm orada. Yaşar Bey is probably one of the most interesting people that I have ever met here in Turkey. He didn't only teach me about how to make leblebi, but he also taught me about life, happiness, and what it takes to live a good life. Ben inanılmaz mutluyum çünkü Yaşar Bodur ile birlikteyim. Gerçekten buldum. Geleneksel leblebi nasıl yapılır? Efendim, öncelikle ben sizin erdemli müstesna şahsınızdan tüm insanlık alemine saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Minnettarım efendim, sevgi ve muhabbetle. Öncelikle ismim Yaşar Bodur, 1951 Çorum doğumluyum. 66 yıldır bu sanatın içindeyim efendim. Wow, çok güzel. Sanatımı çok seviyorum. Efendim, sanatım tarihi bir sanat oluşuyla dolayısıyla birçok gıdalara perisi olan insanın leblebi rahatlıkla tüketebilir. Çünkü nohudun leblebi dönüşmesine hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor efendim. Sadece ocak işlemleriyle nohut leblebiye dönüştürüyorum. Çok kitap okurum. 35 yıl kitap okudum ben. Çok iyi. İlim ve bilim hakkında. Ben de sosyal hayata dahil mutluluk formülünü kaleme alırım. Çok güzel. Wow. En önemli şey ne? Benim için insanın hayatta mutlu olabilmesidir. Hayatına anlam mana katan değerler önemlidir. Bu da tabii ki karakter mevzusudur. İnsan hayata bakışı, duygu ve düşünceleri, mutlu bir aile hayatı, gün görüp murat almaya, mutlu olmaya, esenlik içinde yaşamaya değerdir. Yani bunu sağlayabilir aile düzeni. Bu üzerindeki en çok bize sorulan sorulardan birisi veya insanlarda böyle endişeyle, yani bir hayranlıkla sordukları bir soru. Leblebilerin üzerine yanık benekleri nasıl böyle nokta nokta yapıyorsunuz? Tavanın içerisinde keskiyle açılmış dişler var. Şurada. Özel olarak keskiyle açılmış dişler var. Ve tavanın da bir konik derinliği var. Nokta nokta yanık benek süs ve nakş olmasını sağlıyor. Bu hem insanda yeme arzusu uyandıran bir şey. Bir de ayrıyetten böyle aromasını veriyoruz şimdi. Gerçekten çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Efendim, sizin de bu konuya önemseyip değer vermenizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de kendi çapımda sosyolog yazarım efendim. Sosyal konularda bir insanın mutluluk formülü vardır. Evet. Herkes zaten amacı, gayesi odur. Mutlu olmak, esenlik içinde yaşamak, bazı değerlere sahip olmaktır. Ama bunun formülü vardır. Yani insanın içini
dolduracak, sevgisi içini dolduracak bir değer ararız. Yani şan, şöhret, makam, mevki. Buralarda ararız. Yani çeşitli insanların tabii bakış ve görüşlerine göre bu benim yazdığım kitap efendim. Leblebiye faydaları da, leblebinin insan sağlığına faydaları da bu konuda kaleme alındı. Daha birçok şeylerde 6'da filan açıyorum. Yaklaşık ben çalışma aşkı, çalışma sevgisinden dolayı yani toplum için bu yönde bir faydalı olmaya çalışıyorum. 18 saat filan iş başında oluyorum ben. Yani bunlar çok güzel bir duygu benim için. Çok çalışkansınız gerçekten. Evet, evet. Yani bu da bir insanlığa bir hizmet dalıdır. Yani o veya bu hiç benim için fark etmez. Kitap yazmak, belgesel yazmak. Yoksa bizim dünden nasıl haberimiz olurdu? Geçmiş zamanda nasıl haberimiz olurdu? İnsanlık aleminin nasıl haberi olurdu? Eğer sizin gibi belgeseller olmasaydı. Haklısınız mesela, tabii ki. Peki, bakın efendim. Gerçekten size çok gurur veriyorum. Harika bir şey yapıyorsunuz. Ben de aynı şekilde sizi takdir ediyorum. Karşındaki kişinin anlatmak istediğini daha iyi anlayabiliyor insan. Onun için insanlarla diyaloğu da güzeldir. Sevgi ve muhabbet doludur. Tabii ki. Sevmesini bilen insanla muhabbet etmek de çok güzel. Evet, yaşamak ne güzel şey. Burada yazmışımdır zaten efendim. İnançlı olarak sevgi ve saygıyla yaşamak ne güzel şey. Aynen. Yani insan birbirini sevmese hayatın anlam manası olmaz. Sevmememiz için birbirimizi bir gerek yok. Şu Osman oğlum, şu da kardeşim çocuklar. Onların leblebisini ben hazırladım. Evet Yaşar Bey, dünyanız baza göstermek için çok teşekkür ederim. Ben de ilginize çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum burada olmak için. Size sağlık ve mutluluk diliyorum. Ben de aynen bir fiil efendim. Ben de size diliyorum. Milletiniz sizin şahsınızı da saygıyla selamlıyorum efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ O zaman size kolay gelsin. Sağ olun. Ve umarım tekrar görüşürüz. Olur, arzu edersen ben buradayım. I will never forget this interaction with Yaşar Bey, and I hope that many more people can learn something from him. Welcome to Franzi's Food Review. We're now here at the Iskilip Dolmasi, and of course I came here to eat Iskilip Dolmasi. Teşekkürler. Wow, here we are. This is the famous Iskilip Dolmasi. Çorba, dolma, helva, sirke salatası ve ayran takım. Çok güzel. Ama bir şey sormam lazım. Dolmayı hiç görmüyorum. Dolma ne? Dolma bu. Aa. Dolma bu. Ama orada doluydu ya çuvallarda. Evet. Çuvaldan böyle bakır kapları alıyoruz. Anladım. Ah, çok güzel. So we have the meat soup here. So Iskilip Dolmasi is made out of caramelized onions, the lamb and rice together cooked in a huge copper pot. This is just amazing. Actually, this dish is quite traditional. It was used during the Ottoman period to feed the Ottoman army. Tamam, şimdi Mustafa Bey ile birlikteyiz. Ne yapıyoruz? İskilip dolmasını göstereceğiz. Çok heyecanlıyım. Bakır kazanlarda yapıyoruz. Buradan bir tane buhar deliğimiz var. Düdüklü tencere gibi kaynıyor. Tamam. Hazır mıyız? Ben hazırım. Ben hazırım. Tamam. Restoran olarak tek ben yapıyorum bu işi. Aa, pilav var. Pilav bunun içerisinde. Anladım. Burada da sürpriz. Tamam. Sürpriz için. Ohoho. Wow. Gerçekten çok güzel. Wow. İnanılmaz. Bu et kaç saat pişiriyor? Dün akşam saat 11.30'dan itibaren kaynamaya devam ediyor. Wow. Kaç kilo? Biz bugün buraya 30 kilo et koyduk. 30 kilo. Yeter mi restoran için? Yeter. Tamam. Gerçekten mükemmel. Çok beğendim şimdiye kadar ama Iskilip Dolmasi için daha heyecanlıyım. Daha önce duymuş muydun? Duydum ama hiç denemedim hayatımda. İlk defa Çorum'a geliyoruz. Aynen evet. Aha. Değiştirebiliriz soğuduysa. Güzel. I know it's going to be amazing. The meat is very soft. This is so good. I love the lamb in general, but this one is so soft and so delicious.
This restaurant has a fixed menu, which means that you come here and you just get Iskilip Dolmasi, which is the main reason why you come here. Çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz. Biliyor muyum? Çok lezzetli gerçekten. Bununla içerseniz rahat yersiniz. Tamam. Yani 2 kaşık ondan, 1 kaşık bundan. Okay, I'm doing it all wrong. So you eat 2 spoons of this and 1 spoon of the soup. I literally don't know how to eat food. I'm so glad that people actually tell me. Little did I know that my path would take me more off-road than I imagined. Oh my god, where are we going? I just know that it looks very beautiful. Is it like... Okay. I don't really know where it is. It's just over here. I was on the search for Yazilikaya, a rock-cut tomb that seems so mysterious because little is known about the person buried there, and its remote location on a steep cliff raises questions about how it was built in the first place. I'm on my way now to Osmancik. Ben Almanım. Almanım. Alman. Hello from Osmancik. Today we will explore this little town. We will go up to the castle, and behind me you can already see the Koyun Baba Köprüsü, which was built in the 1480s by the Ottoman Empire. But I'm pretty sure that we will have an even better view over the bridge from up the castle, which is right there. And I'm still trying to find the entrance. This is the entrance to the castle. Unfortunately, it's closed, so I don't think we have a chance to go up to the castle. Unfortunately, I'm so sad. But you know, I'm not giving up. So I'm going to the Belediye now and I will ask them, why is the Kale closed? Kapale? Well, here we are in a beautiful park, the Osmancik Park. Beautiful. So I asked the Belediye, they were super helpful and they opened the castle. Welcome to Osmancik Castle. This is the view. I would say pretty amazing, right? They believe that inside this castle there used to be over 200 houses that were protected by these strong walls. It's not quite sure when this castle was built. One source says it was built during the Roman Empire, others say even during the Hittites time or during the Byzantine Empire. Nobody really knows, but as we know, many places in Turkey have a big magical secret. From up here you have a 360-degree view, so you can walk around in a circle. And the view is just from every side breathtaking. My time in Chorum is coming to an end, but I have one last big mission: finding the center of the world. The mission just starts right now. We are doing it now. We are going to the center of the world. Google announced that the geographical center of the world is here in Çorum province, and we are going there right now to the exact coordinates to see how the geographical center of the world looks like. Passing from Osmancik all the way to the mountains, and somehow my gut feeling tells me that we will not make it. I'll be honest with you. Limon is a very reliable, very strong, güçlü car, but at the same time, I don't wanna make it too hard on it. Limon actually never let me down, to be fair with you. Okay, maybe 1 time or 2 times, but not when it was like risky. Today we're doing something very risky. We will go like over 100 kilometers into nowhere. The road's getting more interesting now. I will go as far as I can go, guys. We're not turning around until it's absolutely impossible.
Wow. Yol bayağı dar. Biraz böyle gibi virajlı ama mükemmel. Manzara inanılmaz. Böyle yavaş gidiyoruz. I'm in the middle of the mountains. There's no signal. There are some people collecting stuff like farmers, but they're all men. I'm definitely not stopping here, but yeah, just see where I go. Okay, I think that's the point where the road's getting a little bit worse. Yavaş yavaş yani. Sıkıntı yok. In the worst case, I would just push Limon to the center of the world. I'm pretty sure the road doesn't look that bad on camera, but I can tell you, I'm freaking out. The view. Oh my god. It's getting worse. Like I'm going to the center of the world, but rather to the end of the world. Benim arabam durdu. Bakalım. Bismillah. En kötü yerdeyim şu anda. Hiçbir şey yok, kimse yok. Çok yüksek bir yerdeyim. Lütfen, Limon, lütfen. Sadece bugün çalış. Bugün. Hadi gidelim. Wow. Tamam. Devam ediyoruz. Çok az kaldı. Came to a village. This village is not even on the map, has no name, I guess. I don't know. I don't know where to go. I assume I came to the right place, but somebody just came and told me it's not the right place. So I'm just following them now. Let's see. People are so nice. He thought I had an accident or something, so they came to talk to me. They're just going to show me the place now. Ben sizi gördüm ama yani ne bileyim birazcık ilginç buldum. Evet, yolu bulmadım. Ama şu an buradayız. Manzara muhteşem. Bu köyünün nüfusu kaç? Burası 40-50 kişi anca. Wow, çok küçük yani. Ama büyükten çok çocuk var ya, küçük çocuk var yani içeride. Burada yaşlar fazla durmuyor ya. Ve burada tam olarak ne yapıyorsun? Ben burada cevizlerin dibini kazıyorum. Çay içiyorum genelde. Ondan sonra bir de böyle manzaraya bakıyorum. Tek başıma oturuyorsun burada? Arkadaşım yok ya o kadar. Az arkadaşım var daha doğrusu. Burada yok. Var ama çalışmadalar şu an. Ben maden ocağında çalışıyorum. Burayı da kafa dinlemek için yaptım zaten. Köyde pek anlaşamıyorum zaten kimseyle. Ve senin hayalin ne? Benim hayalim şu. Ailemin istediklerini yapmak. Onlara güzel bir hayat sunmak. Şöyle anlatayım. Çok büyük olmak değil ama yani kimseden de küçük kalmamak hayalim. Başka bir hayalim yok. Ya daha doğrusu bazı insanlar der ya zengin olmak istiyorum. İşte param olsun, arabam olsun. Onları falan hiç hayalim yok. Sadece kimseye kötülük yapmadan güzel güzel yaşayıp ölüp gitmek istiyorum buradan. Ne güzel bir hayal gerçekten. Ama buradan gitmek istemiyorum yani. Ankara, İstanbul istemiyorum yani fazla. Köy hayatı güzel ama nasıl anlatayım? Sürekli herkes hırslanıyor yani. Bir şeyler yapmak istiyor, para kazanmak için kendini çabalıyor ama hepsinin boş olduğunun farkında değiller yani. Öleceğiz sonuçta. Ne gerek var ki? Karnım bugün doydu mu tamam yarını düşünmene gerek yok. Evet. Ben aynısını düşünüyorum. Mesela ben çok geziyorum, çok hareketli gidiyorum ama böyle bir hayat yani daha yavaş, daha huzurlu bence. Abla o zaman yaptığın işi sevmiyorsan yapmanın bir anlamı gerek yok yani. O yapma işi ben maden ocağında çalışıyorum. Zorlanıyorum ama birazcık her yorulduğum zaman ailem aklıma geliyor mesela. Onların rahatlığı aklıma geliyor. Eve geldiğim zaman gülüyorum, oynuyorum. Onlara demiyorum mesela yoruldum falan demiyorum. Çünkü
işi bırak derler. Ama bıraktığım zaman da maddi yönden birazcık sıkıntı çekebiliriz. Çok iyi bir insansın gerçekten. Teşekkür ederim. Davet için çok teşekkür ederim. Alright, I think I just found it. Here we go. And here I am. I found it. I'm at the center of the world. I'm at the coordinates. Right here with Limon, of course. What a day. It's been quite the journey to get here, I'm not gonna lie. The road was crazy. I'm super proud of Limon and that we were able to come here. This is proof that even with the tofas, you can go anywhere, even to the center of the world. For me, this wasn't only about finding the center of the world, but it was about getting out of my comfort zone and trusting in the unknown. The way wasn't easy, but difficult roads lead to beautiful places. The mission is officially completed and I feel sad to leave Çorum now because this place surprised me in so many ways. I expected nothing, but I ended up meeting with so many beautiful people that showed me a piece of their life and taught me so much. I will never forget my time in Çorum. Thank you so much everybody for watching. I can't wait to see where we go next. That's it from Çorum. See you next time.